Yıl 1921. Anadolu'nun dondurucu ayazında, kerpiç duvarlı meclis odalarında bir milletin kaderi yazılırken, İstanbul'daki İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington'ın masasında çok gizli bir dosya duruyordu. Bu dosyanın içeriği o kadar hassastı ki, bugün bile Londra'daki İngiliz Devlet Arşivinde bu belgelerin bazı sayfaları kalın siyah boyalarla sistemli bir şekilde kapatılmış, kritik bölümleri ise makasla kesilerek tarihten silinmiştir. Peki, Britanya İmparatorluğu neyi gizlemek istiyordu? Mustafa Kemal Paşa'ya İnebolu Limanı'nda sessizce teslim edilen o gizemli hediye cephane sandıklarının arkasında hangi büyük plan vardı? İngilizler, cephede yenemedikleri bu asi generali siyasi olarak satın almayı mı denemişlerdi? Milli mücadelenin resmi anlatılarda pek yer bulmayan, arşivlerin üzerine siyah perde çekilen o en çetin diplomatik satrancına hoş geldiniz. Gerçekler, o karartılmış satırların ve susturulan telgraf hatlarının arasında gizli. 1921 yılı, milli mücadelenin sadece cephede değil, diplomatik masada da kırılma noktasıydı. İkinci İnönü Muharebesi'nin ardından Ankara hükümeti artık yok sayılmayacak bir güç haline gelmişti. İngiliz istihbaratı için Mustafa Kemal ismi 1919'un puslu sabahlarında başlayan, takip edilmesi gereken bir subay tanımından, imparatorluğun Orta Doğu çıkarlarını tehdit eden bir karizmatik lider seviyesine yükselmişti. Ancak İngiltere için asıl korku başkaydı. Onlar için en büyük tehdit, milli mücadelenin başına amansız İngiliz düşmanı olarak bilinen Enver Paşa'nın geçmesi ihtimaliydi. Bu yüzden İngiliz stratejisi, ılımlı ve akılcı gördükleri Mustafa Kemal ile bir orta yol bularak Anadolu hareketini kontrol altına alma yönünde şekilleniyordu. Özellikle 1921 yılına ait İngiliz Dışişleri Bakanlığı belgelerinde yapılan modern araştırmalar, tarihçileri dehşete düşüren bir manzarayı ortaya koymaktadır. Belgeler, Mustafa Kemal'in karakter tahlilleri, Ankara'daki iç politik durum ve Sultan Vahdettin ile yapılan görüşmeler gibi başlıklar taşısa da, içeriklerinin önemli bir kısmı siyah boyayla tamamen örtülmüştür. Bu durum, İngilizlerin Ankara ile yürüttüğü o gizli pazarlıkların veya o dönem kullandıkları yerel istihbarat kaynaklarının isimlerinin hala devlet sırrı olarak saklandığını göstermektedir. General Harrington'ın Londra'ya gönderdiği raporlarda geçen ve karartılan o 11. maddede acaba hangi teklifler yer alıyordu? Bir imparatorluk neden kendi arşivini makasla keser? Diplomatik trafiğin en şaşırtıcı hamlesi 13 Haziran 1921 tarihinde İnebolu kıyılarında yaşandı. General Harrington'ın emriyle İnebolu limanına gelen sivil giyimli iki İngiliz subayı, binbaşı Henry ve subay Sturton, yanlarında milli mücadeleye hibe edilmek üzere bir miktar cephane getirmişlerdi. Bu olay, tarihin en garip sahnelerinden biriydi. İşgalci bir gücün başkomutanı, savaştığı tarafa mühimmat hediye ediyordu. Ancak bu cephaneler karşılıksız değildi. Harrington, Mustafa Kemal Paşa'yı Boğaziçi'ndeki bir yalıda veya bir İngiliz savaş gemisinde barış esaslarını görüşmeye davet ediyordu. İngilizlerin teklifi görünüşte cazipti. Yunanların Anadolu'dan çıkarılmasına yardım edilecek ve Türkiye'nin bağımsızlığı tanınacaktı. Ancak bu bağımsızlığın altına gizlenen zehirli bir madde vardı. İstanbul'da İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan oluşan ortak bir kontrol komisyonu kurulacaktı. İngilizler aslında Mustafa Kemal'e denetimli bir özerklik teklif ediyor, onu imparatorluk sisteminin bir parçası haline getirmeye çalışıyorlardı. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir siyasi satın alma girişimiydi. Onlara göre her insanın bir fiyatı vardı ve Mustafa Kemal'e sunulacak olan yeni Türkiye'nin liderliği bu fiyatın karşılığı olabilirdi. Mustafa Kemal Paşa ise bu diplomatik tuzağı çok önceden sezmişti. Harrington'ın teklifine verdiği yanıt, Türk milletinin kaderini çizen o tavizsiz bağımsızlık anlayışının belgesiydi. Siyasi, askeri, iktisadi ve kültürel her bakımdan tam bağımsızlık kabul edilmedikçe hiçbir görüşme yapılamaz.
Paşa, İngilizlerin hediye ettiği cephaneleri cephede onlara karşı kullanmak üzere kabul etmiş, ancak davasını asla teslim etmemiştir. İstihbarat savaşları sadece bu tekliflerle sınırlı kalmıyordu. Binbaşı Norman Bray'in 1920 ve 1921 tarihli çok gizli notlarında Mustafa Kemal'in Bolşevik Rusya ile olan derin bağları ve Lenin ile yürüttüğü askeri pazarlıklar İngilizlerin en büyük kabusu olarak tasvir ediliyordu. İngilizler, Kemalist hareketin bir Bolşevik ihtilaline dönüşmesinden ölesiye korkuyorlardı. Bu korku, onları Ankara içindeki muhalifleri desteklemeye ve meclis içine casuslar sızdırmaya itiyordu. İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'un raporlarına göre, Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturum tutanakları, daha meclis binasından çıkmadan İngiliz ajanlarının eline geçiyor ve anında Londra'ya telgrafla bildiriliyordu. Arşivlerdeki tahrifatın izini sürdüğümüzde, özellikle 1921 Mart ayında Sir Horace Rumbold ile Sultan Vahdettin arasında geçen görüşme raporlarında büyük boşluklar görürüz. Makasla kesilen bu kısımların Mustafa Kemal'in bir kanun kaçağı olarak ilan edilmesi ve onun yerine getirilecek isimler üzerine yapılan pazarlıkları içerdiği tahmin edilmektedir. İngilizler bir yandan ılımlılarla anlaşmaya çalışırken, diğer yandan Mustafa Sagir gibi suikastçıları Ankara'ya göndererek Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmayı planlıyorlardı. Sagir, Ankara İstiklal Mahkemesi'nde verdiği ifadede, İngiliz istihbaratı tarafından bizzat bu görevle görevlendirildiğini itiraf etmiştir. Bu, İngiliz politikasının ikiyüzlülüğünün en net kanıtıydı. Bir yanda hediye cephane, diğer yanda suikast timleri. Ankara'daki iç çekişmeler de İngiliz raporlarında geniş yer buluyordu. Meclis içindeki muhalefetin, özellikle Bekir Sami Bey'in Londra'da imzaladığı ancak Ankara'nın bağımsızlığa aykırı bularak reddettiği anlaşmalar, İngilizler için büyük bir umut kaynağı olmuştu. İngiliz raporlarında belirtildiği üzere, Mustafa Kemal'in meclis içindeki otoritesini kırmak için bazı askeri unsurlar gizlice destekleniyordu. İngilizler, Ankara'yı içeriden bölerek Mustafa Kemal'i yalnızlaştırmayı ve onu imparatorluk şartlarına razı etmeyi amaçlıyorlardı. Hatta bazı raporlarda Mustafa Kemal'in barışa yanaşmaması durumunda kendisine sadık bir orduyla meclisi dağıtacağı yönünde dezenformasyonlar bile yayılıyordu. 1921 yılının o tozlu ve gizli dosyaları kapatıldığında, Britanya İmparatorluğu'nun Anadolu direnişini ne parayla ne de diplomatik oyunlarla satın alamayacağı kesinleşmişti. Mustafa Kemal Paşa, İngilizlerin her hamlesini bir satranç ustası gibi karşılamış, onların sunduğu denetimli bağımsızlığı reddederek tam bağımsızlık yolunda yürümeye devam etmiştir. General Harrington'ın hediye cephaneleri, İngilizlerin suikast planları ve arşivlerdeki o kalın siyah boyalar, aslında bir imparatorluğun çöküşünü durduramamasının ve bir milletin uyanışını engelleyememesinin sessiz çığlıklarıdır. Bugün arşivlerde üzerini okuyamadığımız o satırlar, muhtemelen İngilizlerin ne kadar ileri gittiğinin ve Türk liderini ikna etmek için hangi bedelleri teklif ettiklerinin kanıtıdır. Ancak 1921'in sonunda Sakarya Meydan Muharebesi'yle gelen zafer, tüm bu gizli pazarlıkları tarihen hükümsüz kılmıştır. Bizler o karartılmış sayfaları tam olarak okuyamasak da, tarihin akışı bize gerçeği anlatıyor. Bir liderin vatan sevgisi satın alınamazdı ve milli mücadele sadece düşmana karşı değil, dünyanın en büyük istihbarat ağına karşı da kazanılmış bir zaferdi. Arşivlerdeki siyah boyalar, işte bu büyük mağlubiyetin üzerini örtmeye çalışan çaresiz fırça darbeleridir. Bir sonraki tarih yolculuğunda karartılmamış gerçeklerde buluşmak üzere. Takipte kalın.